Merhaba. Hoş bulduk. Bugün biraz rahatsızım. Sağ kulağımda bir ağrı var. Ağrı kesici alınca rahatlamıştım ama yutkunurken biraz boğazımda ağrı var. Biraz kulağımda ağrı var ama okuma yapabilirim. Sakin sakin ama çok enerjik değilim, kusura bakmayın. Neyse ki önceden belirlemiştim. Neyse ki önceden ne giyeceğimi kararlaştırmıştım, hangi kitabı okuyacağımı kararlaştırmıştım. O yüzden biraz, rahatım. Şöyle biraz rahatsızım. Demin boğazlı kazak vardı üzerimde. Şeyi açtım falan sobayı. Yani o kadar soğuk hissetmemem lazım ama yani bu sene hiç hasta da olmadım ama şu anda böyle iyi hissetmiyorum pek. Bazen üşüyorum, titreme geliyor, bazen sıcak basıyor ama buram kötü yani. Isınıyor da hatta. Şu mu kaçtı? Ne o? Bir şey kaçmadı, anlamadım. Hayır, yok, su değil, üşüttüm herhâlde. Ay, teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok sağ ol Burak. You are fine. Yes, my Krigus, but, I'm not today. I don't feel, well today. I feel a bit sick and my ear hurts, my throat hurts. I don't know. Bana nasıl ulaşabilirsiniz? Mail falan atabilirsiniz. Mail adresim yazıyor ama cevap vereceğim mailler vardı, ona geri dönemedim. Mesela Burak Bey'in de biliyorum. Bu hafta başıma gelmeyen kalmadı gibi. Ben nerede kaldığımıza devam edeyim mi? Thank you. Evet. Neyse. Evet. Şöyle bir şey, ben geçen hafta, okumaya başlamıştım ya. Ben link verdim değil mi? Link verdim. Bir bakayım link vermiş miyim? Hı hı. Ay. Evet, evet, vermiş. Şimdi geçen hafta okuduğumda, neydi? 2 kardeş vardı. Bunlar saçma sapan, hani, senin çocuğun, benim çocuğum doğunca ne olacak, aynı gün doğarsa birbirleri evlensinler, para meselesinden kim kime para verecek, hangi kardeş, sen bana hakaret mi ettin diye küsmüşlerdi ve kardeşlerden bir tanesi Basra'ya gitmişti. Seyahate çıkmıştı, Basra'ya gitmişti. Orada çok güzel bir oğlu olmuştu ve vezir olmuştu. Yani çok kısa olarak özetlediğim zaman böyle diyebilirim. Şimdi benim gözlüklerim standart. Şey olmuştu, dediğim gibi böyleydi ve böyle oranın vezir olmuştu. Gayet, güzel bir konuma gelmişti. Çok para kazanmıştı ve oğlu da inanılmaz yakışıklı, inanılmaz güzel bir oğlan çocuğu olmuştu ve büyümüştü. Şimdi bu böyle serpilince de bir şiir yazmışlardı sonra. Şimdi devam ediyorum. Ama bütün bu zaman içinde genç Hasan Bedrettin babası Nurettin'in sarayını bir an bile terk etmemiş. Çünkü yaşlı bilgin derslerinin çok büyük bir dikkatle izlenmesini istiyormuş. Ama Hasan 15. yılına ulaşınca artık ihtiyar bilginden öğrenecek bir şey kalmadığından babası Nurettin onu alıp giysileri arasında bulabildiği en güzel bir giysiyle donatmış, katırların içinden en güzeli ve en biçimlisine bindirmiş ve onunla birlikte Basra caddelerinden büyük bir mevkip halinde geçerek, yani böyle bir alay halinde geçerek sultanın sarayına yollanmış. Kentte oturanlar da genç Hasan Bedrettin'i görünce güzelliği, boyunun zarafeti, kibarlığı ve büyüleyici davranışlarından dolayı sevinç çığlıkları atmışlar ve "Ya Allah, ne güzel bir
Ne güzellik bu! Tıpkı ay gibi Allah kem gözlerden korusun diye haykırmaktan kendilerini alamamışlar. Bu böylece Bedrettin ile babası saraya ulaşıncaya kadar sürmüş ve halk şairinin beyitlerinin anlamını o zaman kavramış. Sultana gelince genç Hasan Bedrettin'i ve güzelliğini görünce öyle şaşırmış ki boğazı düğümlenmiş ve bir an için soluk almayı unutmuş ve onu yanına yaklaştırmış ve onu çok sevmiş. Onu gözdesi yapmış, armağanlar vermiş ve babası Nurettin'e vezir onu mutlaka her gün benim yanıma yolla demiş. Çünkü onu görmeden edemeyeceğimi anlıyorum. Vezir Nurettin de duyduk ve itaat ettik şeklinde yanıt vermek zorunda kalmış. Ya çok ilginç değil mi? Yani bir erkeğe bu kadar böyle şey olmaları, öyle of çok yakışıklı, ne güzel adam, bayıldım ben buna, her gün görmek istiyorum falan. Yani geylik herhalde oralarda yaygın ama yani öyle bir şey de söylemiyor ama böyle öyle bir durum var. Gözlük takmasam okurken takmam gerekiyor. Şimdi konuşurken takmayayım da ama okurken gerçekten yoksa biraz takılacağım ve gözlerim ağrıyor. Instagram'dan ulaşırsınız ama ben bazen Instagram'dan bana bir arkadaşımla mesajlaşıyorum diyelim ki karşılıklı. Bir ara mesela o kadar çok mesaj geliyor ki sonra o yazıştığım arkadaşın mesajını bulamıyorum. Yani böyle de bir şey var, çok mesaj geliyor. Yani öyle. Neyse, devam ediyorum. Yakın gözlük bir de bu. Ay. Bütün bunlar olup bitip Bütün bunlar olup bitip Hasan Bedrettin Sultan'ın dostu ve gözdesi olunca babası Nurettin oldukça ağır hasta düşmüş ve Tanrı'nın huzuruna çıkmasının pek de gecikmeyeceğini hissederek oğlu Hasan'ı çağırtmış. Ona son vasiyetlerini yapmış. Ve bil ki ey oğlum, bu dünya fanidir. Gelecekteki dünya ebedidir. Ben ölmeden önce sana bazı nasihatlerde bulunmak istiyorum. Bunları iyice dinle ve onlara yüreğini aç demiş ve Nurettin Hasan'a benzerleriyle bir arada yaşarken uyacağı ve yaşamınca yöneleceği kuralları açıklamış. Bundan sonra Nurettin kardeşi Mısır veziri Şemseddin'i, ülkesini, Kahire'deki yakınlarını ve dostlarını hatırlamış ve bunları hatırlayınca da onları yeniden görme olanağı bulmadığından gözyaşlarını tutamamış. Ama hemen bu konuda da oğluna tavsiyelerde bulunabileceğini düşünerek ona, "Çocuğum, şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Çünkü çok önemlidir. Benim Kahire'de Şemseddin adında bir kardeşim vardır. Yani senin amcandır ve Mısır'da vezirdir. O zamanlar aramız biraz bozuk olarak birbirimizden ayrıldık ve ben buraya, Basra'ya onun rızasını almadan geldim. Şimdi sana bu konudaki vasiyetlerimi bildiriyorum. Bir kağıt ve bir kamış al, söyleyeceklerimi yaz demiş. Bunun üzerine Hasan Bedrettin bir tabaka kağıt almış ve hokkasını kemerinden çıkarıp kutusundan en iyi yontulmuş bir kamış kalem çekmiş ve kalemi yazı masasının ortasına bulunan hokkaya batırmış. Sonra oturmuş ve kağıdı ikiye katlayıp sol eline kalemi, sağ eline de kamış almış. Ya şimdi bunları niye bana anlatıyor? Şunu aldı, sağ eline kalemi aldı, kamışı aldı, hokkaya batırdı, soktu, çıkardı. Bu kadar detaya gerek var mı? Neyse. Nurettin yazdırmaya başlamış. Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla ve oğluna öyküsünü başından sonuna kadar yazdırmış. Sonra da Basra'ya geliş tarihini, ihtiyar vezirin kızıyla evlenişini, tüm soykütüğünü doğrudan ve dolaylı onların babalarının ve büyük babalarının adlarını, kökenlerini,
ve edindikleri kişisel soyluluk ünvanları ile birlikte yazdırmış. Sonra da babadan ve anadan gelen soyu sopu bunlara eklemiş. Sonra da oğluna bu kağıt tabakasını itinayla sakla ve eğer bir gün talihin sevkiyle başına bir felaket gelirse babanın ülkesine dön. Benim baban, benim baban Nurettin'in doğduğu o refah kenti Kahire'ye. Orada bizim evde bulunan vezir amcanın adresini sorarsın. Ona Allah'tan barış dileyerek benim selamlarımı ve gurbet ellerde ondan uzak üzgün öldüğümü, ölmeden önce de onu görmekten başka hiçbir dileğimin olmadığını söylersin. İşte oğlum Hasan, sana vermek istediğim nasihatler bunlardı. Bana bunları unutmayacağına söz ver bakalım, demiş. Bunun üzerine Hasan Bedrettin iyice tozlayıp kuruttuktan, babasının mühürlüğüyle mühürledikten sonra kağıdı dikkatlice katlamış. Sonra da bunu sarığının astarına, kumaş ile takyesi arasına sokmuş ve oraya dikmiş. Ama onu terden korumak için dikmeden önce bal mumuyla işlem görmüş bir tülbente sarmayı da unutmamış. Bunu yaptıktan sonra babası Nurettin'in elini öpüp ağlamaktan gayrı bir şey yapmayı düşünmemiş ve daha bu kadar gençken yalnız kalacağı ve babasını görmekten mahrum olacağı düşüncesiyle kederlenmiş ve Nurettin ruhunu teslim edinceye kadar oğlu Hasan Bedrettin'e nasihatlerde bulunmayı sürdürmüş. Bunun üzerine Hasan Bedrettin büyük bir mateme bürünmüş ve onunla birlikte sultan da büyük küçük emirler de matem tutmuşlar. Sonra mevkiine yaraşır bir merasimle onu toprağa gömmüşler. Hasan Bedrettin'e gelince onun matemi 2 ay sürmüş ve tüm bu zaman içinde evini bir an bile terk etmemiş, saraya çıkmayı ve adeti olduğu gibi sultanı görmeyi bile unutmuş. Sultan Güzel Hasan'ı oradan uzaklaştıran nedeni sadece üzüntü olduğunu anlamayarak onun kendisinden bıktığını ve sıkındığını düşünmüş ve bundan dolayı çok kızmış ve Hasan'ı babasının izleyicisi olarak vezir tayin edecek yerde bu görevi bir başkasına vermiş ve başka bir saraylıyı dost tutmuş. Durumdan hoşlanmayan sultan daha da fazlasını yapmış. Hasan'ın bütün mallarının ve bütün evlerinin ve varlığının mühürlenip hepsine el konulmasını emretmiş. Sonra da Hasan Bedrettin'in kendisinin de tutuklanıp zincire vurularak huzuruna getirilmesini emretmiş. Yani vezir mabeyincilerinden bazılarını birlikte alarak kendisini tehdit eden felaketten haberi olmayan Hasan'ın oturduğu ev tarafına yönelmiş. Oysa sarayın genç köleleri arasında Hasan Bedrettin'i çok seven bir köle varmış. Bu durumu öğrenince çabucak Hasan Bedrettin'in yanına koşmuş. Onu başı öne eğik, yüreği dertli, yüklü ve boyuna ölen babasını düşünerek son derece üzgün bulmuş. Bunun üzerine başına gelmekte olan felaketi ona açıklamış. Hasan ona, ama hiç değilse yabancı ülkelere kaçarken beni geçindirecek bir şeyler alacak zamanım da mı yok diye sormuş. Genç köle de ona, zaman çok dar. Bundan dolayı her şeyden önce kendini kurtarmaktan başka bir şey düşünme, demiş. Bu sözleri duyunca genç Hasan o sırada üzerinde bulunan giysileriyle ve yanına bir şey almadan tanınmamak için giysilerinin uçlarını başına örterek aceleyle oradan çıkmış. Kentin dışına çıkıncaya kadar yürümesini sürdürmüş. Basra'da oturanlara gelince rahmetli vezirleri Nurettin'in oğlu genç Hasan Bedrettin'in tasarlanan tutuklanması, mallarına el konması ve büyük bir ihtimalle ölmüş olabileceği haberlerini alınca çok büyük bir üzüntüye kapılmışlar. Güzelliğine ve büyülü kişiliğine yazık oldu demeye başlamışlar. Ve genç Hasan tanınmaksızın kent sokaklarından geçerken bu kederli sözleri ve haykırışları duymuş. Ama daha da fazla acele yürüyüp geçmiş ve talih onu babasının türbesinin bulunduğu mezarlığa kadar sürüklemiş. Bunun üzerine mezarlığa girmiş, mezarları geçerek babasının türbesinin bulunduğu yere ulaşmış
ve, geceyi orada geçirmeyi düşünmüş. Orada oturmuş, düşüncelere dalmışken kente çok tanınan bir tacir olan Basralı bir Yahudinin kentte tanınmış bir tacir olan Basralı bir Yahudinin türbeye yaklaşmakta olduğunu görmüş. Nurettin'in türbesinin önünden geçerken içeri bakmış, genç Hasan Bedrettin'i görüp onu hemen tanımış. Onun üzerine türbeye girmiş ve onu saygıyla selamladıktan sonra "Efendim o güzel yüzün ne kadar bozuk ve değişik, yoksa başına bir şey mi geldi?" demiş. Fakat genç Hasan Bedrettin yüzünün değişmesinin gerçek nedenini ona söylemek istemediğinden "Bugün öğleden sonra evimde uyurken ansızın rüyamda rahmetli babamı gördüm. Bana türbesini sık sık ziyaret etmediğim için sitemler etti. Ben de dehşet ve pişmanlık dolu sıçrayarak uyandım ve çok sarsılmış olarak çabucak buraya koşup geldim. Sen de beni bu halde gördün." Bunun üzerine Yahudi ona, "Efendim, epey zamandır sana gelip bir meseleden söz etmek istiyordum ama kısmet bugünmüş ki sana rastladım. Benim genç efendim, babam vezir ile ortaklaşa işlerimiz vardı. Bir süre önce kendi adına uzak ülkelere gönderdiği gemiler mal yüklü olarak bu gemiler dönmek üzere. Bu gemilerin yüklerinden birini bana devredersen 1000 dinar veririm ve parayı hemen şimdi ödeyebilirim," demiş. Ve Yahudi giysisinden altın yüklü bir kese çıkarmış, 1000 dinarı sayıp ayırarak hemen genç Hasan'a sunmuş. O da Allah'ın onu içinde bulunduğu durumdan kurtarmak istediğine inanarak hemen bu sunuyu kabul etmiş. Sonra Yahudi, "Şimdi efendim bana bir mektup yazın, altını da mühürleyin," demiş. Bunun üzerine Hasan Bedrettin Yahudinin kendisine uzattığı kağıdı, kamışı almış ve bakır hokkaya daldırarak mallarla ilgili yazı yazıyor işte. Sonra kağıdı mühürlemiş ve oradan ayrılmış. Yahudi de oradan ayrılmış. Bunun ardından Hasan rahmetli babasını, geçmişteki kendi durumunu ve şimdiki durumunu düşünerek yeniden ağlamaya başlamış. Ama gece olunca babasının türbesinde uzanıp yatarken uyku bastırmış ve orada uyuyakalmış. Diyor ki önce düz yatıyor, yüzü koyun yatıyor, sonra dönüyor, sırt üstü yatıyor diyor. Ve yüzü ay ışığıyla tüm olarak aydınlanıyor ve bütün güzelliğini yansıtıyormuş. Oysa bu mezarlık iyi niyetli, Müslüman inançta ecinlilerin uğrağı bir yermiş. Yani cinler, ecinliler, cinler. Ve rastlantı olarak o saatte güzel bir ecinliğe ay ışığı altında hava almak için ecin, ecinliğe, herhalde dişi ecinli uğramış. Gezintisi sırasında Hasan'ın bulunduğu yere gelmiş ve onu olağanca güzelliğiyle uyum içinde uyurken görmüş. Buna çok şaşırıp kendi kendine "Allah'a şükürler olsun ey güzel çocuk. Gerçekte açık olsaydı onun güzel gözlerine aşık olurdum herhalde. Siyah ve güzel gözlerdir bunlar," demiş. Sonra da uyanmasını beklerken gezintimi havada sürdürmek üzere uçayım diye eklemiş ve uçarak taze hava almak için oldukça yükseklere çıkmış. Ve orada arkadaşlarından birine bir erkek ecinliğe rastlayarak mutlu olmuş. O da inançlıymış. Selamlamışlar birbirlerini. O da nereden diye sorunca Kahire'den diye yanıt vermiş. Kahire'nin iyi yürekli inanç sahipleri hoş mudurlar diye deyince Ecinli Allah'a şükür iyilerdir demiş. Bunun üzerine Ecinli'ye yani bu Hasan Bedrettin'i gören cin arkadaş benimle Basra mezarlığında uyuyan bir genç adamın güzelliğine hayranlık duymak için gelmek ister misin deyince Ecinli "Emrin başım üstüne," demiş. Bunun üzerine el ele tutuşup birlikte mezarlığa inmişler. Uyuyan genç Hasan'ın önünde yere inmişler. "Haklı değil miyim?" demiş. "Allah Allah, eşi olamaz bunun. Tüm felçleri yakmak için yaratılmış sanki," demiş. Sonra da bir an düşünüp eklemiş. "Bununla birlikte hemşire bu büyüleyici gençle karşılaştırılabilecek birini gördüm ben," demiş Ecinliye'ye.
Olamaz diye haykırmış Ecinli. Vallahi gördüm. Hem de Mısır gökleri altında, Kahire'de. Vezir Şemseddin'in kızıdır kendisi demiş. Ecinniye. Ecinniye, evet doğru ona. Ama ben onu tanımıyorum deyince Ecinli dinle demiş ve öyküsünü anlatmış. Babası Vezir Şemseddin onun yüzünden Vezir Şemseddin'in onun yüzünden başı belada. Gerçekte Mısır Sultanı haremdeki kadınlardan vezirin kızının olağan dışı güzelliğini duyunca vezirden evlenmek üzere kızını istemiş. Ama Vezir Şemseddin kızı için başka bir şeye karar verdiğinden büyük bir şaşkınlığa düşmüş ve sultana "Ey hükümdarım, ey efendim, bu konuda en alçak gönüllü özürlerimi kabul etmek ve beni bağışlamak lütfunu gösterin. Çünkü benimle birlikte vezirliği yürüten kardeşim Nurettin'in öyküsünü bilirsiniz. Bir gün buralardan ayrıldığını ve o zamanlardan beri haber alamadığımı da biliyorsunuz ve bu aslında hiç de ciddi sayılmayacak bir nedenle olmuştu. Ve sultana olayın nedenini anlatmış. Sonra da bu yüzden daha sonra Allah'a kızımın doğduğu gün ne olursa olsun onu kardeşim Nurettin'in oğlundan başkasıyla evlendirmeme yemin ettim. O zamandan bu yana 18 yıl geçti. Fakat ne mutlu ki sadece birkaç gün önce kardeşim Nurettin'in Basra vezirinin kızıyla evlenmiş olduğunu ve ondan bir erkek çocuğu sahip olduğunu öğrendim. Annesiyle aramızdaki gayretli ilişkiden doğmuş olan Tanrı armağanı kızımın da kardeşim Nurettin'in oğlu olan yeğeniyle evlenmek üzere bahtı yazılmış ve kararlaştırılmıştır. Sana gelince ey benim hükümdarım efendim, sen istediğin kızla evlenebilirsin. Mısır bunlarla doludur. Şahlara yakışır güzellikte ne kadar çok kız vardır ülkemizde demiş. Fakat bu sözleri işiten sultan müthiş bir hiddete kapılmış ve nasıl ey sefil vezir, senin kızınla evlenmek onurunu sana vereyim, bu dereceye kadar düşeyim de sen soğuk ve budalaca bir bahaneyle beni reddedesin ha? Böyle olsun. Ama başım üzerine yemin ederim ki burnunun dikliğine karşı kızını kölelerimden en düşkünüyle evlenmeye zorlayacağım seni diye haykırmış. Sultanın ahırında çarpık ve kambur bir seyis varmış. Hem de göğsünde hem de sırtında kamburu olan cinsten. Ay yazılar karıştı. Sultan hemen onu çağırmış. Babasının yalvarmalarına karşın onunla Vezir Şemseddin'in kızı için bir evlenme sözleşmesi hazırlatmış ve kamburun o gece genç kızla yatmasını buyurmuş. Dahasında musiki ile desteklenen büyük bir düğün şenliği yapmasını da emretmiş. Bana gelince diyerek sözünü sürdürmüş Ecinli, sarayın genç köleleri kamburun yöresini alıp çok tuhaf Mısır usulü zevzeklikler yaptıkları ve her biri damada refakat etmek üzere ellerinde mumlarla ilerledikleri sırada oradan ayrıldım. Damada gelince ben ayrıldığım sırada onu kaba şakalarla kızın yerinde biz olsak bu kamburun yürekler acısı zebbi yerine uyuz bir eşeğinkini ele almayı yeğ tutardık diyerek hamamda yıkıyorlardı. Gerçekten hemşire bu kambur çok çirkin ve nefret uyandırıcıydı ve Ecinli bunu hatırlayınca yüzünü fena halde buruşturarak yere tükürmüş. Sonra da genç kıza gelince hayatımda gördüğüm en güzel yaratık diyebilirim. Seni temin ederim ki bu delikanlıdan çok daha güzel. Zaten adı Sittül Hüsn. Sittül Hüsn ne demek biliyor musunuz? Güzellik sultanıymış. Gerçekten de öyle. Onu şenliğe katılması yasaklanan babasından uzak acı acı ağlarken bıraktım. Şölende çalgıcılar, rakkaseler ve hanedanlar arasında tek başına oturuyordu. Sefil seyis hamamdan çıkar çıkmaz şenlik başladı demiş. Öyküsünün burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça anlatısını ertesi güne bırakmış. Evet,
Ben de ve 21. gece gelince Şehrazat yeniden söze başlamış. Ben de 21. gece olarak devam edeceğim. Masal uzun yalnız. Yani bunu bir sonraki bölümde bitirebilir miyim bilmiyorum. Belki bir kayıt yapacağım, bir video çekeceğim. Evet. Şöyle iki sohbet edip ondan sonra da ay teşekkür ederim. Dünya Kadınlar Günü'nü kutladınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. A! Ya, demek gotik deyip dışlıyordunuz. Bizde öyle olmuyordu ve gotik başka şeyleri denir sanki. Bakayım. Vezir Parmağı, Hünkâr Şöyle birkaç şeye bakayım da. Hımm. Tavsiye almak istiyorsunuz demek. Evet. Teşekkür ederim. Güzellik diyorsunuz ama biraz rahatsızım. Belki daha uzun okurdum ama kulağım ağrıyor. Biraz okurken de şey yaptım, boğazım daha kurudu, biraz boğazım acıdı. Umarım bir an önce geçer ama pazartesi doktora gideceğim. Hafta sonu için olduğu için gidemedim. Imm. Görüşmek üzere. Spora da gidemedim ama fena gözükmüyorum, neyse. Bir soru alabilirim. Bir soru, tek bir soru. Var mı? Güzel bir soru varsa cevaplarım. A101'den karbonatlı su. Neler içtim ya? Seyşellerin başkenti bilmiyorum. Seyşel. Seyşellerin başkenti de yani kaç tane var? Haftaya kedi kostümü mart ayında tamam söz. Kedi kostümü mü? Artık, kedi kostümü olarak ne giyeceğim? Bir, siyah body giyeceğim. Yani şey, full tight giyeceğim de maske falan takarım. Evet, şimdi şeye geçiyorum, canlı yayınlara. Allah Allah, ben Seyşellerin başkenti bana ölü soru mu? Hakkımda yani kişisel soru soracaksanız sorun dedim yani. Bilebileceğim. Allah Allah, tüm ülkelerin başkentini mi bileceğim? Belki de Seyşeller ülke değildir yani. Neyse, görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler. Şimdi yayından sonra hemen Kıdemli Savaşçı yayını açacağım ve İmparator yayını açacağım ama yayınlar kısa sürecek söyleyeyim yani. 10 dakika falan en fazla. Görüşürüz. İyi geceler. Teşekkür ederim, teşekkür ederim.